Kendinize Wobbler teknolojisinin ne olduğunu mu soruyorsunuz? Bu sorunun cevabını ve daha fazlasını öğrenmek için doğru yerdesiniz. Bu teknolojinin ve mevcut springlerin tarımsal sulama ihtiyaçlarınız için nasıl çözümler sağladığı hakkında. Wobbler teknolojisi birinci modülü için bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Wobbler teknolojisi, Wobbler adını taşıyan her Hunter tarımsal sulama springlerinin arkasında yer alır. Bu sprinklerler çok düşük çalışma basınçları kullanarak suyu anlık ve homojen bir şekilde yayma yetenekleriyle tanınırlar. Sandinger Wobbler teknolojisini 1978 yılında tanıtmıştır. Bir başlatma düğmesi saptırıcıyı merkez dışı bir konumda tutar. Akış deflektöre çarptığında onu harekete geçiren bir itme kuvveti oluşturur. Saptırıcıdaki oluklar akışı böler. Akış, saptırıcı sallanıp dönerken damlacıklara dönüşür. Bu yumuşak, tekdüze bir dağılım desenini geniş bir çap boyunca oluşturur. Wobbler sprinklerler suyu düşük uygulama yoğunluğu ile verir. Çiftçiler buna hafif bir yağmur diyor. Wobbler sprinkler 6 ila 15 PC gibi çok düşük çalışma basınçları gerektirir. Düşük basınç enerji tasarrufu anlamına gelir. İdeal damlacık boyutu nedir? Toprak ve ürünler üzerinde olumsuz etkilere neden olmadan mümkün olan en büyük damla boyutunda olmalıdır. Sulama uzmanları ayrıca rüzgar ve buharlaşma gibi iklim koşullarını da dikkate alır. Bu yüzden ideal boyut her kurulum için özel olarak uyarlanmış bir boyut olmalıdır. Küçük damlacıklar rüzgarda sürüklenmeye ve buharlaşarak kaybolmaya yatkındır. Bu da sulama verimini düşürür ve su ve enerji israfına neden olur. Daha büyük damlacıklar rüzgarla sürüklenmeye daha az duyarlıdır ve istenen dağılım modelinin korunmasına yardımcı olur. Damlacıkların yayılması, yoğunluklarının azaltılmasına yardımcı olur ve yumuşak bir uygulama modeli oluşturur. Sprinkler damlacık boyutunu etkileyen bazı faktörler nelerdir? Nozul delik çapı, çalışma basıncı, saptırıcı geometrisi, çünkü damlacık boyutunu ve yörüngeyi belirler. Ve saptırıcı hareketi, yani dönme hızı ve yalpalama. Wobbler fıskiyeler suyu geniş bir alana anlık 362 m² deseninde yayar. Bu düşük uygulama yoğunluğu, su damlacıklarının toprak ve mahsul üzerindeki etkisini azaltır. Buna karşılık yüksek uygulama yoğunluğu toprak yüzeyine zarar verebilir. Gölet yüzeyindeki bu karşılaştırma hem düşük hem de yüksek uygulama yoğunluklu yağmurlama sistemini göstermektedir. Düşük uygulama yoğunluklu, Wobbler düzgün, yağmur benzeri bir desen üretirken, yüksek uygulama yoğunluklu sprinkler suyu sert, dalga benzeri dalgalanmalar halinde verir. Düşük uygulama yoğunluğu hafif bir yağmur gibi çalışır. Suyun toprağa yavaş yavaş süzülmesine izin verir. Yüzey sıkışmasını önlemeye yardımcı olur ve farklı boyutlarda parçacıklar ile oksijen ceplerinin bir karışımından oluşan toprağın doğal yapısını korur. Su yavaşça sızarken bu bileşenlerin eşit şekilde dağılmasını sağlar, bu da iyi bir kök havalanmasını sürdürmek için gereklidir. Bu nazik yaklaşım aynı zamanda yüzey erozyonu riskini azaltarak bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu kök bölgesine daha fazla su ulaşmasını sağlar. Sonuç, daha verimli sulama ve daha sağlıklı mahsuller. Yüksek uygulama yoğunluğu, toprak yüzeyini rahatsız edecek kadar güçlü kinetik enerjiye sahip su sağlar. Su emilmeye başladığında toprağı beslemek yerine sıkıştırır. Toprak yapısı bozulmaya başlar. Büyük kesekler çözülür ve ince parçacıklar üste çıkarak kapalı bir tabaka oluşturur. Bu kapalı yüzey infiltrasyonu azaltır ve yüzey akışına neden olur. Bir kez hasar gördüğünde toprağın suyu emme kabiliyeti kalıcı olarak tehlikeye girebilir. Bu da kök bölgesine daha az su ulaşması anlamına gelir. Bu da mahsul veriminin düşmesine ve nihayetinde yetiştiricinin gelir kaybına neden olur. Wobbler teknolojisi ile ilgili ilk videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen YouTube kanalımızı ziyaret edin ve Wobbler teknolojisi ile ilgili diğer dersleri izleyin. Fotoğraf ve videoların yanı sıra mevcut modellerimiz de dahil olmak üzere daha fazla ürün bilgisi için hunterirrigation.com/agriculture adresindeki web sitemizi her zaman ziyaret edebilirsiniz.